hayallerinizde inanmayan, yarı yolda bırakan, sadakatsizlik gösteren insanlardan aslında alınabilecek en büyük intikam başarı. Benim için insanların hep imkansız dediği aslında imkanlıydı. Hayır dedikleri hep evetti. Çünkü kimsenin duymaya alışacağı gibi bir hayallerim yoktu. ADHD tanısı olan bir adam olarak motivasyonu hayatımdan dışarı çıkardıktan sonra başarılı olduğuma inanıyorum. Disiplinin motivasyondan çok daha güçlü bir öğe olduğunu düşünüyorum. Cesur olan herkes bir işi başlatabilir. Büyütürken neye ihtiyacınız var? Hiyerarşiye ihtiyacınız var, sadakate ihtiyacınız var, liderliğe ihtiyacınız var, adanmışlığa ihtiyacınız var. Valla bence para kazanmak çok kolay. Ben gerçekten kolay para kazandığımı düşünüyorum. Çocukluk hayalimi, tutkumu işime çevirmişim. O kadar şanslıyım ki böyle dokunduğum yerden mesela para kazanamadığım hiçbir zaman olmadı. İsmim Erdem Akartepe. 1981 senesinde Ankara'da doğdum. Su ürünleri mühendisiyim. Balık tutkum benim işe dönüştü. Hayatımı şekillendiren bir hale geldi. Önce tutkuyla başladı, sonra bir hobiye döndü. Daha sonrasında ise işim haline geldi, mesleğim oldu ve bugün kurduğumuz şirketle beraber artık 7 farklı kıtada hizmet gösteren global Türk teknoloji markası haline gelen bir hikaye aslında. Ben ve Mat. Sevgi, saygı ve disiplinin çok kuvvetli olduğu bir evde büyüdüm. Babam edebiyat öğretmeni. Ben çok uğraşacak bir çocuk değildim. Yani çok erken yaşlarda ilkokul 4. sınıfa kadar okuma yazmayı öğrenemedim. Çok zor bir eğitim hayatım oldu. O zaman çok fazla anlayamadık, çok hareketli bir çocuktum ve bir şeylere konsantre olmakta çok zorlanıyordum. İnsanlarla ilişkilerimde de sıkıntılarım vardı. Bunun arkasından bana hediye edilen 6. yaş günümde 2 tane Japon balığı ve ufak bir akvaryumla aslında bu şeye başladım. Daha sonra bu hayvanları çok iyi anladığımı, bunların doğalarını çok iyi anladığımı fark ettim. Bunların üretmeye başladım. Odamda 35 tane akvaryumum vardı. Pompa sesleri, gürültü su seslerinin içerisinde uyuyordum. Tabii bu konuda ailem çok büyük destek oldular bana. Bunun benim kondisyonuma çok yararlı bir durum olduğunu düşündüler ki o zaman hani bunun ne olduğunu çok fazla anlayamıyorduk. Zaman içerisinde hobidaşlarım oldu. Bu konuda böyle daha uzman insanlarla görüşmeye başladım. Kendi yaşıtımdaki arkadaşlardan daha çok aslında hobimdeki daha büyük yaştaki bu konuya daha haiz insanlarla beraber arkadaşlıklar yapmaya başladım. Bunlar tabii hep böyle yavaş yavaş iş hayatımın da ufak ufak başlangıçları oldu. Neler oldu işte bunlar? Evimde ürettiğim küçücük çöpçü balıklarını işte pet shop'a götürüp onları orada satıp ondan sonra belli bir ticari bir geliri elde ediyor olmak ya da işte tabii giderlerden habersiz evin içerisinde elektrik faturaları baba tarafından ödeniyor. Her şey başka taraftan dönüyor ama orada bir tabii bundan da yani sevdiğim, tutkum olan bir şeyden bir taraftan da para kazanabiliyor olduğumu görmek beni çok keyiflendirdi. Aslında onlar benim eksik olan arkadaşlarımdı. O süreçte işte akran zorbalıkları yaşıyorsunuz, belli sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu süreçte aslında benim orası sığınma veya benim kendi kendimi başarılı gördüğüm tek yerdi. Yani derslerimde başarısız olduğum için orada benim kendi odamda aslında başarılıydım balıklarımla beraber. Ve bu beni çok keyifli hale getiriyordu, enerjimi yükseltiyordu, daha pozitif düşünmemi sağlıyordu. Benim için insanların hep imkansız dediği aslında imkanlıydı. Hayır dedikleri hep evetti. Çünkü hayallerim hep kimsenin duymaya alışacağı gibi bir hayallerim yoktu. O yüzden de söylediğim her şeyin, bütün hayallerimin, büyük hayallerimin insanlar hep karşısında oldular. Hiçbir zaman bana hiç kimse evet ya bu da çok iyi fikirmiş demedi. İş hayatında da bütün aynı bu şekilde devam etti. Yani çocuk yaşta başlayan hayallerim işte Güney Amerika'dan bir balığı getirip burada üretmek isteyip onun hayalini kuruyor olmamla bugün hala iş hayatının içerisinde kurduğum bütün hayallere hiçbir zaman evet çok güzel gerçekten bu hayal gerçekleşebilir hiç kimse demedi. Bu da bana neyi öğretti? Aslında her hayır sizin için bir evet. Her imkansız aslında sizin için imkanlı demek. Hayallerinizde inanmayan, yarı yolda bırakan, sadakatsizlik gösteren insanlardan aslında alınabilecek en büyük intikam başarı. Yani çok sert ama çok keyifli.
tabii sadece biz bunun için uğraşmıyoruz. Bizim hep yarışımı kendimle benim. Bir şeyler üretebilmek, doğru bir noktaya gelebilmek. En büyük başarının bir insanın erişkinliğinde çocukluk hayalinin yaşaması olduğunu düşünüyorum. Benim gerçekten bütün çocukluk hayallerime ben ulaşabildiğimi düşünüyorum. O zaman yapmak istediklerim, hayvanlarla olan temasım, onlarla birlikteliğim bugün hala çok inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Hem işimi hem şirketlerimi yönetirken aslında birinci günden tutkuyla kurmuş olduğum bir hayalin meyvelerini topluyorum ve bundan çok keyif alıyorum. MAT 2014 senesinde kuruldu. Bir ihtiyaç doğrultusunda kuruldu. Biz o zaman büyük akvaryumlar yapan bir firmada çalışıyordum ben. Filtrasyon disiplinlerinin ve filtrasyon teknolojilerinin gerçekten gelecekte çok büyük bir ihtiyaç olacağını öngörüp 2014 senesinde MAT'ı kurdum. Tek başıma başladığım bir yolda ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel yol aldık. MAT gerçekten global pazarda Türk teknolojisini ve Türk mühendisliğini sektör liderliğine taşımış bir marka haline geldi. Özellikle bizim uzmanlığımız suyun verimli kullanılması. Yani balık çiftliklerinde sürdürülebilir balıkçılık için kapalı devre filtrasyon sistemleri tasarlıyor, üretiyor ve bunları kuruyoruz. Nedir kapalı devre filtrasyon sistemleri? Aynı miktar suyu sürekli olarak devir daim edip filtre ederek tekrar kullanmaya yönelik karbon ayak izini aşağı düşürecek verimli su sistemleri ve teknolojileri aslında üretiyoruz. Günümüzdeki en büyük krizin işte iklim krizi ve su noksanlığının geldiği bu noktada yarattığımız teknolojiler aslında bizim hem çok sürdürülebilir teknolojiler haline geliyor ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek jenerasyonlara, nesillere gerçekten daha korumaya yönelik bir şeyler üretebildiğimiz için. Aslında sadece ekipman üreticisi değiliz biz. Ar-Ge'yi, mühendisliği ve üretimi, operasyon desteğini bünyesinde tutan bir firmayız. Ama ürettiğimiz teknolojiler veya filtrasyon proses sistemleri aslında biyolojik arıtma olarak geçiyor. Yani kimyasal kullanamadığınız, özellikle içerisinde balık olan ya da herhangi başka bir hayvan olan, içerisinde klor kullanamayacağınız filtrasyon sistemleri üretiyoruz. Bu hayvanların doğal ortamdaki içebildikleri su kalitelerini en yükseğe çıkartabilecek teknolojiler üretiyoruz. İki ana sektörde işlerimizi yürütüyoruz. Bir tanesi büyük şehir akvaryumları veya hayvanat bahçelerdeki su kütlelerini arıtılacak filtrasyon ekipmanları. Bir diğeri ise geleceğimizin teknolojisi olan kapalı devre filtrasyon sistemlerine sahip balık çiftlikleri için ekipmanlar veya teknolojiler üretiyoruz. Herhalde hayatımdaki benim ilk büyük işim ve gerçekten çok zorlandığım Antalya'da Land of Legends Rixos'un projesiydi. Çok şeyler öğrendiğim, çok güzel insanlarla tanıştığım, çok büyük iyi bir projeydi. Çok hızlı bir şekilde onu hayata geçirdik orada ve tabii sadece güzel anlarla olmadı bu. Yani hani böyle süreç çok kısaydı. Ben çok tecrübesizdim. Bugünkü şirket yapımız yoktu ama bana inandılar, güvendiler. Ve o zamanın şartlarına göre herhalde aldığımız en büyük iş de orası ve gerçekten güzel bir şekilde teslim ettik. Öğretmen çocuğuyum. Yani ikinci jenerasyon sanayici değilim. Biz bunu sıfırdan kurduk ve gerçekten çok zorluklar yaşadık. Tecrübesizlik birincisi çok büyük bir zorluktu. İkincisi de finansal güç çok büyük zorluktu. Her ne kadar hayalleriniz büyük olsa da her şey finansal çözümlere veya finansal desteğe geliyor. Ama bunların hiçbirisini gene bahsettiğim gibi hani böyle sorun gibi görmedim yani. Hep böyle sürecin bir parçası, çözmem gereken bir unsur olduğunu düşünüp hiçbirisi beni yolumdan ayıramadı. Motivasyona hiç inanmıyorum. Hayatta motivasyonu hayatımdan dışarı çıkardıktan sonra başarılı olduğuma inanıyorum. Disiplinin motivasyondan çok daha güçlü bir öğe olduğunu düşünüyorum. Motivasyon, sabah motive olursun, akşam motivasyonunu kaybedersin. Özellikle ADHD tanısı olan bir adam olarak hiçbir şeye zaten doğru düzgün motive olamadığım için bütün erken dönemlerde yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi de buydu yani. Bir şeye motive olamıyordum, konsantre olamıyordum, konsantrasyonumu devam ettiremiyordum. Ne zaman aslında beni güçsüzleştiren bu unsuru
bir güç haline getirip aslında benim hiçbir şeye motive olmam gerekmiyor. Sadece disiplinli iyi bir plan kuruyor olmam ve bu plana uyuyor olmam gerektiğini gördükten sonra motivasyonun çok gereksiz olduğunu veya beni gerçekten çok yavaşlattığını fark ettim. Aslında hiçbir şeye motive olmamam gerektiğini, çok disiplinli, doğru bir iş planı kurup o plana uymak olduğunu gördüm. Bütün başarımızın sırrı da, ekip olmamızın sırrı da, genç yaşlarda uzun zaman Amerikan futbolu oynadım. Orada o yeşil sahada öğrendiğim şeylerden en önemlilerinden bir tanesi hiyerarşi, disiplin ve sadakatti. Aslında bunların üçünü bir arada tutarak da bugün iş hayatımdaki bütün prensiplerimi bunlara göre belirliyorum. Cesur olan herkes bir işi başlatabilir. Başlattığı her işi bir insan büyütebilir mi? Aslında bütün büyük sıkıntı orada başlıyor olduğunu düşünüyorum. Büyütürken neye ihtiyacınız var? Hiyerarşiye ihtiyacınız var, sadakate ihtiyacınız var, liderliğe ihtiyacınız var, adanmışlığa ihtiyacınız var, disipline ihtiyacınız var. Motivasyonun para olduğu hiçbir işin devam edemeyeceğini düşünüyorum, sürdürülebilir olmayacağını düşünüyorum. Tutkuyu başarıya çevirmenin sonunda paraya ulaşamamanın da imkansız olduğunu düşünüyorum. Her sabah kalkıp savaşını sürdüren insanlara çok saygı duyuyorum ve onlardan çok ilham alıyorum. Doğru bir şeye zaman harcamıyor olmak veya zamanı, çünkü para kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Kaybedersiniz, tekrar kazanırsınız, çok kolay bir şeydir. Eğer karar veremeyip zamanınızı kaybederseniz bunun hiçbir zaman geri dönüşünün olmadığını gördüm. Hiçbir şekilde tekrar toparlanamayacak bir pozisyona denk geliyor. Yetkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama karakterin ondan daha önemli olduğuna inanıyorum. Ve ekip arkadaşlarımın seçerken en önemli verdiğim kriterlerden bir tanesi bütün ekip için sadakat. Çünkü sadakat olmayan bir takımın başarıya ulaşabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Valla bence para kazanmak çok kolay. Ben gerçekten kolay para kazandığımı düşünüyorum. Ama bunun sebepleri var yani. Çünkü çok sevdiğim bir işi yaparken ben yani hayatımda çocukluk hayalimi, tutkumu işime çevirmişim. O kadar şanslıyım ki yani böyle dokunduğum yerden mesela para kazanamadığım hiçbir zaman olmadı. O yüzden belki de bu soruyu cevaplayabilecek doğru insan ben değilim. Ben hayallerim, tutkumun peşinde koşup arkasından paranın bulduğu bir hayat yaşadım veya da işte tecrübelerimi buna göre değerledim. Herkes cennete gitmek ister, kimse ölmek istemez. Biz batmaktan korkmadan hep yani hiç aklımıza gelmedi yani batarız, öyle olur. Biz bildiğimiz, inandığımız, aşık olduğumuz bir işi hayata geçirmeye çalıştık. Bugün aşağı yukarı yıllık 3000 konteyner civarında bir kapasitemiz var. Tüm fabrikalarımızla beraber. 3 tanesi burada İzmir'deyiz. Bir tanesi de Dubai'de fabrikamız var. 2026 senesi hedef ciromuz 100 milyon euro olarak planladık. Bu zamana kadar önümüzdeki hedef pazarlar Çin ve Amerika'da birer tane fabrikamız olacak. Oralardaki pazarlara yerel üretim yapacağımız bir takım işlerimiz var. Reliance Endüstrileri ve Anant Ambani'nin Hindistan'ın Jamnagar tarafında bir rehabilitasyon merkezi var ve burada çok ciddi bir hayvan popülasyonu var, su hayvanları da var. Bunların su filtrasyon sistemlerini biz tasarlıyoruz, üretiyoruz ve onlarla beraber çalışıyoruz. Ve o düğünde de o vesile gene hobimiz veya tutkumuz vesilesiyle orada yer aldık, davet edildim. Zihin olarak sanıyorum günde 18 saat çalışıyorum. Yani sürekli bir şeyleri düşünürüm, tartışırım, kendi içimde değerlendiririm. Ama bu yine çok büyük bir kıstas değil benim için. Çünkü ben gerçekten çok mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Yani benim için hobimi düşünüyor olmak, işte bugün yurt dışından hangi balığı sipariş veriyorum, bu benim için çok keyifli bir şey. Ya da ürettiğimiz bir malzemeyi bakıyor olmak benim için çok keyif aldığım şeyler. Ama bu demek değil ki böyle çok da fazla çalışıyorum. Çok çalışmanın önemli olmadığını, akıllı çalışmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer 15 dakikada üretebileceği bir şeyi orada 9 saatini geçirip ziyan ediyorsa, kendi kendisini kandırıyorsa, insanın yarışı eğer kendisiyle değilse hiçbir zaman başarıya ulaşabildiğini görmedim.